Kardata'dan herkese saygılar, sevgiler. Bundan 30 yıl önce satılmaya başlamış olmalarına rağmen sürüş keyfi, tasarım, konfor, kalite, güvenlik, performans yönünden birçok yeni otomobilden daha iyi olan E36 kasa BMW 3 serisi vaktini ve parasını otomobillerine ayırabilecek otomobil tutkunlarına biraz daha fazla hitap ediyor. 1981 yılında tasarımına başlanılan E36 kasa 9 yıllık araştırma geliştirmenin sonunda 1990 yılı Ekim ayında seri üretime geçti. Çok büyük olmayan far, panjur, direksiyon makyajları ile de 1998 yılına kadar üretilmeye devam etti. Ülkemizde yaklaşık 30 bin adet satılan E36 kasalarda 1.8 ve 2.5 litre hacimli dizel motorları ile birlikte 2 litrenin üzerindeki benzinli motorları çok yaygın değiller. Modelde sayı ismiyle motor hacmi de anlaşılabilen 3.16, 3.18 ve 3.20 serinin daha yaygın olanları. 1.6 litrelik başlangıç versiyonu 1993 öncesinde 100, sonrasında ise 102 beygir olarak modifiye ediliyor. Bu motor yeterli denilebilecek performans sunup şehir içerisinde 10.4 litre yakıt tüketiyor. 200 cc daha büyük hacimli olan 318i modellerindeki 113 beygirlik modifikasyon 1993 yılından sonra 115 beygir olarak modifiye edilip yakıt tüketimi 10 litreye yaklaştırılıyor. Yine 4 silindirli atmosferik olan 318 IS modeli ise hem 140 beygir güç üretip hem 10 litrenin altında yakıt tüketiyor hem de 10 saniyenin altında 0-100'ünü tamamlayabiliyor. Arkadan itişiyle sürüş zevki üst seviyede olan E36 kasalarda gerçek BMW ruhu düz 6 silindirli motorlarında had safhaya çıkıyor. Bu motorlardan ilki de 150 beygir ve 190 Nm tork gücü üretebilen 2 litrelik atmosferik benzinli motor. Dakikada 7000 devirden fazlasını çevirebilen bu atmosferik motorlar sesleriyle de sürücülerine keyif veriyor. E36'lar sadece döneminin sportif tasarımları ile ön plana çıkmıyor. 50-50 ağırlık dağılım oranları ile dengeli bir sürüş ve bir premium otomobilde olması gerektiği gibi prestij, kalite, güvenlik ve konforda sunabiliyorlar. 1997 yılında Euro NCAP'in yaptığı testlerden 2 yıldız almış olsa da E36 kasa gerek karoser güvenliği gerekse yol tutuşu ve frenleme olarak döneminin güvenlik seviyesinin üzerinde olan bir otomobil. Modelde manuel camlı, klimasız boş donanımlar var olsa da dijital klimalı, elektrikli deri koltuklu dolu versiyonları da bulunuyor. 435 litrelik bagajı, arka dizbaş mesafesi sınıfına göre çok yeterli olmasa da genel olarak BMW kullanıcılarına yetebiliyor. Yaşa, kullanıma, bakıma bağlı olmakla birlikte E36 kasalarda driftten dolayı arka diferansiyel sorunları ve elektronik sensör sorunları daha fazla görülebiliyor. Yedek parça fiyatları çok pahalı olarak bilinse de günümüz koşullarına göre çok yüksek değil. Fakat karşılaşılan bazı sorunlarda sağlıklı çözümler üretebilmek yüksek maliyetli olabiliyor. Tabi modelin eskimiş olması ve ikinci eldeki örneklerinin genellikle hızlı gençler tarafından kötü kullanılmış olması bir olumsuzluk. Kondisyonlarına bağlı çıkarabileceği problemleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman E36'lar günlük kullanımdan çok garaj klasiği olabilecek bir otomobil olsa da biz her otomobil severin E36 yani uzay kasanın direksiyonun başına geçmesini, ikinci ve hatta üçüncü viteste bile yan verebilmesinin keyfini yaşamasını tavsiye ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.